Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Dünyanın en karışık ülkesi olan Pakistan'a gidiyoruz. Yoksulların, devlet kadar zengin insanların ülkesi. Kuruluşundan bugüne kadar huzur bulmamış sert topraklar. Türkçe konuşan generaller, bilim insanları ve seri tecavüzcüler, doğrular ve yalanlar, köleler, örgütler ve tarikatlar, gündüzleri erkek, geceleri ise kadın olarak yaşayanlar. Ne ararsanız onu bulacağınız ülke. Pakistan resmi adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti, 1947 yılında bir İngiliz sömürgesinde olan Hindistan'daki Müslümanlar tarafından kurulan Pakistan. O günden beri neredeyse hiçbir alanda huzur bulmadı. Daha ilk başbakanları olan Liaquat Ali Han bile suikaste kurban gitmiş ve 220 milyon nüfusu ile bugün dünyanın en kalabalık 5. ülkesi olmasının yanı sıra aynı zamanda nükleer güce ve atom bombalarına sahip ilk İslam ülkesidir. Ülke o kadar karmaşık bir sosyolojiye sahip ki, 60 farklı dilin konuşulmasıyla beraber, resmi diller ise İngilizce ve Urducadır. Uzun yıllar İngiliz sömürgesinde kalmasının sonucu olarak İngilizce toplumun ekseriyetinin konuştuğu bir dil halini almış. Pakistan 1947'de kurulduğu günden itibaren Türkiye ile sıkı ilişkiler içinde bulunmuş bir devlet. Bu ilişkinin temelinde ise iki ülkenin de İngiliz işgaline uğramış olması yatıyor. Hindistan halkının İngiliz sömürgesine karşı mücadele verdiği yıllarda İstanbul'da 5 yıllık bir İngiliz işgali yaşanıyor. Anadolu ise Fransa, İtalya ve Yunanistan askerlerinin postalları altında varlık mücadelesi veriyordu. Süreç boyunca Hindistanlılar kendileri gibi işgal altında olan Türk halkına maddi destek sağlamışlardı. İki ülkenin ilişkileri 1960 ve 2000'li yıllarda özellikle Bülent Ecevit'in girişimleri ile zirveye çıktı. Öyle ki 2000 yılında iki ülke arasında askeri eğitim programı başlatıldı. 20 yıl içinde sadece bu program kapsamında 1500'den fazla Pakistanlı subay Türkiye'de askeri eğitim aldı. 1999'daki darbe ile yönetime gelen Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, henüz 6 yaşındayken diplomat olan babasının Türkiye'de görevlendirilmesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmış, 7 yıl yaşadığı ülkede Türkçe de öğrenmişti. Bugün bile 2000'lerde Türkiye'ye gelerek eğitim görmüş olan birçok Pakistanlı general Türkçe konuşabilmektedir. Evet, burası dengesizlikler ülkesi. Öyle ki Pakistan dünyanın en güçlü ordularından birine sahip olmakla beraber aynı zamanda dünyanın en eğitimsiz halkları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkede nüfusun sadece %58'i okuma yazma biliyor. 2017 raporuna göre Pakistan'daki çocukların yarısı okula gitmiyor. Raporda, 51 milyon çocuktan 22 milyonunun okula gitmediği kaydedilmiştir. Bunun en önemli nedeni devletin çocuklu ailelere hiçbir desteğinin olmaması ve aşırı yoksulluğu. Bu çocuklar genellikle 7 yaşına bile gelmeden çalıştırılmaya başlanıyor. Eğitimsizliğin nedenlerinden biri de kız çocuklarının okula gönderilmesinin dindar halk kesiminde günah olarak kabul ediliyor olması. Öyle ki Taliban hala Pakistan'ın birçok bölgesinde çok etkin bir güce sahip ve hüküm sahibi olduğu şehirlerde kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı, ölüm ile cezalandırılacaktı. 14 yaşındaki kız çocuğu Malala Yousafzai, okul servisindeyken bir Taliban militanı tarafından kafasından vurulmuş, ölümden kurtulunca da Taliban saldırısını tekrarlayacağını bildirmişti. Bunun üzerine hükümet saldırganın yakalanması için $100.000 ödül koymuş ve başkentte 2 milyon insan çocukların eğitim hakkı ve zorunlu eğitim için gösteriler düzenlemişti. Pakistan'da 2007 ve 2015 yılları arasında okullara yönelik gerçekleştirilen 867 saldırıda 392 kişi ölmüştü. Günümüzde Pakistan devleti eğitim alanında çocukların önünü açmak için büyük bir mücadele verse de çok yol kat edilebilmiş değil. Zaten ülkede eğitim birliği de tam olarak sağlanmış değil. İngiliz Cambridge eğitimi veren okullara sahipken, mahalle okulu olarak da adlandırılan Pakistan devlet okulları eğitim kalitesi açısından orta seviyeli okullar olarak bilinmektedir. Pakistan siyaseti sürekli olarak askeri darbelerle kesintiye uğruyor. Ülkede söz sahibi olan siyasetçilerin büyük bir kısmı suikastlere kurban gitmiş. Pakistan'da söz sahibi generallerin bir kısmı Türkiye'de eğitim alıyor. Askeri darbe ülkesinin yönetimine el koyan General Müşerref gibi, çoğu Türkçe biliyor. Siyasetin en önemli organı ve istihbaratı.
Yaklaşık 800 bin kişilik Pakistan ordusu tamamen profesyonel olmasına rağmen ordunun çekişmesi sürekli olarak siyasete yansıyor. İstihbarat ve ordunun bir şekilde idare eden siyasetçinin Pakistan'ın egemenliği olacağı sık sık dillendirilirken bunu da kimsenin başaramadığı anlatılıyor. Türkiye'de eğitim görmüş Pakistanlı askerler en iyi bildikleri gazete Türkiye'deki okul yıllarından hatırladıkları Cumhuriyet gazetesi. Pakistanlılar saçlarına aşık. Genç kızların ellerinde hiç düşmeyen aksesuarın tarak olduğunu göreceksiniz, her fırsatta saçlarını taradıklarını göreceksiniz. Erkeklerin saç konusunda kadınlardan aşağı kalır yanı yok. En zengininden en fakirine kadar Pakistanlıların çoğu her zaman yağlı ve biryantinli saçlarla dolaşıyor. Zeytinyağı ve biryantin bu anlamda Pakistan'da oldukça değerli. Pakistan'ın en ilginç sorunlarında biri de toplu taşıma, binek ve yük taşıma araçları. Bedford kamyonları Pakistanlılar için çok önemli. Her süslemede mutlaka kuş figürleri var. Pakistan'da otobüsün veya minibüsün üzerinden ve yanlarından taşan ve sarkan yolcuları görmek mümkün. Özellikle Himalayaların başlangıç noktasına uzanan virajlı yollarda yapılan yolculuklarda insanların bu hallerine hayrete düşürmemek elde değil. Ancak araçtan sarkma pozisyonlarında, oturan yolcudan daha düşük bir fiyata seyahat ediliyor. Pakistan, İslami duyguların çok yoğun yaşandığı bir yer. Ülke genelinde yaklaşık 3000 civarında medrese bulunuyor. Medreselerde yaklaşık 1.800.000 öğrenci eğitim görüyor ve bunların yaşları da 7 ile 18 arasında değişiyor. Eğitimin ortalama 11 yıl süren medreselerin çoğu yatılıdır. Bu okulların sorunları, tabir edilen hocalar tarafından çözülüyor. Şeyhler bölgesinde bulunan devletin görevlendirdiği askerler tarafından korunuyorlar. Öyle ki 12 koruma ile gezen şeyhler bile var. Türkiye'de başta İHH ve Kızılay, Pakistanlıların gönlünü fethetmiş durumda. Pakistan yaşanan deprem sonrasında TOKİ tarafından yapılan toplu konutlar da Türkiye'nin bir başka gurur kaynağı. Pakistan da Türkiye gümrük kapılarında başta olmak üzere ülkenin yerinde büyük kolaylıklar sağlıyor. Türkiye'nin Pakistan'da sevilen ülkelerin başında geldiğini söylersek abartmış olmayız. Bu sebeple Pakistan'a tatile gittiğinizde bu ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz. Pakistan'da erkekler 2 kere şanslı, evet yanlış duymadınız. Pakistan'ın en ilginç geleneklerinin başında bütün Hint Yarımadası'na egemen olan ilginç bir kız evlendirme kültürü var. Pakistan'da erkekseniz, yaşadınız çünkü sevdiğiniz kızı almanın yanında, çeyizi ile zengin de olabilirsiniz. Çeyiz deyince, aklınıza bir sandık içindeki örtüler, yemek takımları falan geliyor. Ama bu kadar basit değil, kız tarafının bırakma vaadi verdiği mal, mülk, altın ve parayı kastediyoruz. Kayınpeder zengin bir tüccarsa hazır bir iş ve iyi bir ev damadın oluyor. Varsayalım oğlan bir doktor, o zaman da kayınpeder kendisine iyi bir muayenehaneye verecek demektir. Kız tarafı fakir olduğunda ne oluyor diye sorarsanız, o zaman Pakistan'da da Hindistan'daki gibi kast sistemi devreye giriyor. Oradaki kadar keskin olmasa da Pakistan toplumunda mevcut kast sistemi mevcuttur. O nedenle fakir kız ancak kendi kastındaki bir adamla evleniyor. Pakistan'da evlenen çiftler gelin evine gerdeğe girerken, yanlış duymadınız, gelin evine gerdeğe girerken damadın evlenmeden önce erkek arkadaşlarının evde toplanıp şiir okumaları da Pakistan düğünlerinin hiç bozulmamış geleneklerinden. Pakistan'da dolaşırken kendiniz hiç yabancı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyorsunuz. Bu sokakların hepsi Anadolu'nun yaşadıkları ki bir şehre ait gibi. Muhtemelen çoğu coğrafi özellikler nedeniyle ortaya çıkan kültürel unsurların saklı tutulduğu Pakistan'ın içerdiği Türkiyeli insandan çok da farklı olmadığını söylemek mümkün. Pakistan'ın eski Pencap eyaletinde çocuğun dünyaya gelmek üzere olduğu pek kimseye bildirilmiyor. Sadece çok yakın kadın akraba ile evin kızları, yani doğum yapacak kişinin halası ve evli kız kardeşleri çağrılır. Çocuk doğduktan sonra bütün akraba ve dostlara haber verilir. Haberi götüren kişinin yanında tatlı da götürmesi gerekiyor. Aydın sınıf hastanesi ya da doğum evlerinde doğum yaptırılıyor. Köylerde ise yetişkin ve bilgili ebeler tarafından evde doğum yaptırılır. Ebeye para, gur, dopattah ya da bir elbise verilir. Bazı kimseler kora da verirler. Doğumundan sonra 40'ı çıkıncaya kadar anneyi yıkamak ve bakımını yapmak da ebenin görevidir. Bunun karşılığında ebeye kayıtlı olur ve 40'ı çıktıktan sonra hediye verilir. Hastanelerde resmi, evlerde ebe bebeği yıkar.
Aileden sonra bir yaşlı veya yaşlısı ya da köyün hocası kulağına ezan okur. Köylerde ezanı okuyan kişiye gur verilir. Eğer çocuk erkek olursa, gur ve ledu akraba ve dostlara dağıtılır. Herkes kutlamaya gelir ve çocuğuna görerek ona para verir. Eğer kız çocuğu varsa, hiçbir haber verilmez. Haberi olanlar da üzülmeye gelirler. Böylesi köylerde yaşayanlar, karanlık geldi ama yağmur yağacak, derler. Yani kızdan sonra oğlan doğacak. Lohusanın yanına çocuk düşürmüş kadın giremez. Hatta bazı kimseler 40 gün boyunca böyle kadınların sesinin bile lohusanın kulağına gitmesine engel olurlar ve çocuğu da birkaç yıl böyle kadınların kucağına vermezler. Bu durumun uğursuzluk getirdiğine ve bebeğin öleceğine inanmaktadırlar. Pakistan'ın utanç verici bir geleneğinden bahsedeceğim. Bu gelenek dünya için utanç verici. Baçabazi olarak adlandırdıkları, Türkçe anlamıyla çocuklar ile oynama geleneği, Pakistan ve Afganistan'ın hatta tüm dünyanın en büyük utanç tablolarından biridir. Pedofili içeren bu iğrenç gelenekte fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşta alınarak, erkeklerle birlikte olmaları için dansöz kıyafetleri içinde köçeklik yapıyor. Eğlence ve cinsel amaçlar için zengin erkeklere satılıyor, fuhuşa zorlanıyor. İstismara uğrayan bu çocuklar düzenlenen partilerde milleti eğlendiriyor. Parti sonrası sahipleri tarafından açık arttırma ile başkalarına satılabiliyordu, hatta birden çok para ödeyen birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyordu. Yıllardır süregelen bu utanılası gelenek onlar için çok olağan karşılanıyor. Bu gelenek Afganistan'da halen devam etmekte. Geleneklerin çoğunun kadınları kısıtlamaya, baskılamaya ve çoğu haklarını ellerinden almaya yönelik olması maalesef yeni bir şey değil. Pakistan'ın Vani geleneği ise sizlere insanlığı sorgulatacak. Yaygın olarak Main Valley bölgesinde gerçekleştiriliyor. Çoğu yerli dahi bu gelenek konusunda endişelere sahip. Vani geleneği bir tür görücü usulü evliliği kapsıyor, fakat olabilecek en kötü evlilik türü. Pakistan'ın kuzeybatısındaki iki kabilenin aralarındaki kan davasını çözmeye çalışırken yüzlerce insan can verdi. Bölgenin yöneticisi ise bu tartışmaya bir son vermek için Vani geleneğini oluşturdu. Yıllar boyunca aileler aralarındaki tartışmaları sonlandırmak için yaşları 4 ila 14 arasındaki kız çocuklarını, köle gelin olarak takdim ediyor. Ancak bu evlilik töreninde öyle bir atmosfer hakim ki, tıpkı bir cenaze törenini andırıyor. Pakistan 4 eyaletten oluşur. Bunlar, Pencap, Sind, Hayber Pakhtunva ve Belucistan'dır. Başkenti ise İslamabad şehridir. Pak ülke anlamına gelen Pakistan eyaletlerinin harflerinden oluşturulmuş bir isimdir. Dünyanın en yüksek ikinci zirvesi buradadır. Güney Pakistan'da muson iklimi hakimdir. Ülke çok yağış alır ve tropikal iklim hakimdir. Gazneli Mahmud'un akınları ile Pakistan Müslüman bir ülke olmuştur. Pakistan'ın bir kısmı Bangladeş yani Doğu Pakistan olarak ayrılmıştır. Umman Denizi'ne kıyısı vardır. Pakistan kendine has mimarisi ve tarihi mekanlarıyla gezilmesi gereken bir yerdir. Pakistan'daki tarihi mekanlar genellikle mimari özellikleriyle dikkat çekici bulunur. Mezar-ı 1970 yılında tamamlanan mezar Karachi'de bulunur ve Pakistan kurucusu için inşa edilmiştir. Mohatta Palas, sarı rengin hakim olduğu sarayın mimarisi de sade ve büyüleyicidir. Mohatta ailesi bu sarayda kalmıştır. Prere Hall, mimarisi ve uyumlu renkleriyle görülmesi gereken tarihi bir yapıdır. Karachi'de bulunur. Faysal Camii, İslamabad'da yer alan cami dünyanın en büyük camilerindendir. Pakistan Monument, İslamabad'da yer alan parçalı şekilde bir kubbeyi andıran bu yapıt Ulusal Anıt ve Miras Müzesidir. Lahor Kalesi, Babür mimari yapılarındandır ve UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Pakistan'ın geleneksel yemekleri ağırlıklı olarak tavuk eti ve pirinçtir. Baharatlar da oldukça fazla kullanılır. Tikka, Pakistan'a özgü bir tür tavuk şiş yemeğidir. Dıl, mercimek, nohut ve kuru fasulye ile pişirilen bir yemektir. Biryani, tavuk pişirildikten sonra pirinç, safran ve soğan eklenerek pişirilmesiyle hazırlanan bir yemektir. Tandori, baharat ve soslarla pişirilen tavuk yemeğidir. Kheer, Türk mutfağındaki sütlaca benzemektedir. Kaşmiri pulao, farklı baharatlarla pişirilen ve badem, kuru üzüm gibi yemişlerle lezzetlendiren bir pilavdır. Karpuz Pakistan'da tuzlu yenir. Pakistan'a sadece doğal güzellikleri için bile gidilmesi gereken bir ülkedir. Pakistan'da yapmadan dönmemeniz gerekenler ise:
Pakistan'ın doğası muazzam güzelliktedir ve mutlaka gölleri, tepeleri, şelaleleri görülmelidir. Pakistan'ın çeşitli yemekleri ve baharatları denenmelidir. Tarihi yerler de gezilmeli ve ilginç mimarisi ölümsüzleştirilmelidir. Pakistan'a gitmeden önce bilinmesi gereken birkaç şey vardır. Pakistan'daki tatiliniz için uyarılar şöyledir. Müslümanlar için alkol kullanımı yasaktır. Acil durumlarda polise ulaşmak için 999 aranmalıdır. Acil yardım numarası ise 112'dir. Pakistan muhafazakar bir toplumdur ve gece hayatı canlı müzikten oluşur. Türklere karşı her zaman sempati beslemiş olan Pakistan halkı size her konuda anlayış gösterecektir. Gerçekten de her ne kadar dünya görüşüme zıt bir ülke olsa da Türk olduğunuzu duymaları size birçok kapının açılmasına olanak sağlayacaktır. Zaten Pakistan halkının tamamını da aynı kefeye koymamak gerek. Çünkü 220 milyonluk bir ülkede her çeşit insana rastlamak mümkün. Ancak turistseniz ve özellikle Türkseniz hiçbir güvenlik sorunu yaşamayacaksınız, aç kalmayacaksınız ve her zaman güler yüz ve ilgiyle karşılaşacaksınız. Buna emin olun, ancak bu erkek ya da çift olarak gittiyseniz geçerli. Tam anlamıyla zıtlıklar ülkesi. Pakistan'ın en büyük rakibi, aynı zamanda sınır komşusu olan Hindistan, iki ülke sık sık savaşın eşiğine geliyor. Hindistan'a sıfır noktası olan Vaga sınır kapısında en büyük rakipleri Hindistan'la. Yılın her günü ilginç bir seremoni yaşanıyor. İki ülkenin askerleri burada birbirlerine güç gösterisi yapıyor, halk da kendi bölgelerinde toplanıyor ve askerler seremonilerde güç gösterisi yaparken onlar da sloganlarıyla karşı tarafı bastırmaya çalışıyor. Aslında bu atışmalarla savaşın eşiğindeki iki ülke halklarının birbirlerine karşı olan gerginlikleri de yatıştırılmış oluyor. Bir gün Pakistan'a yolunuz düşerse katılmanız gereken etkinliklerden biri bu olmalı. Dünyanın en kirli havasına sahip şehri nerede dersiniz? Pakistan'ın Lahore şehri dünyanın en kirli şehirlerinden biri olan Lahore'da 5 dakikada biteninizde toz biriktiğini görebilirsiniz ve ayrıca ölümlerin büyük bölümü akciğer kanserinden, hem yoğun toz tabakası olması hem de fabrikaların hiçbir filtre sisteminin bulunmaması Lahore'u bir ölüm şehrine dönüştürmüş ki hijyen tıpkı Hindistan'da olduğu gibi Pakistan'ın genelinde de büyük bir sorun. Başkent İslam, ABD gibi güzel ve bakımlı şehirlerin ya da eyaletlerin merkezlerinin dışına çıktığınızda sokaklar lağım ve çöp akıntılarıyla dolu. Eğer bir akarsu var ise lağım buraya akıyor ve insanlar burada hem kıyafetlerini yıkıyor, hem su içiyor, hem banyo yapıyor hem de serinlemek için yüzüyor. Himalayalardaki buzulların erimesi ve ülkede yaşanan seller ek olarak havaların aşırı ısınması, sık sık ölümlere neden olmaya başlamış. İmran Han, çevre hareketi başlatan önemli bir liderdi ve özellikle Pakistan'daki reklamlarda emeklilik hakkı, ücretsiz eğitim, 100 ülkeye vizesiz gidiş hakkı denilerek Türk vatandaşlığının reklamı yapılıyor. Pakistan'da herkes emekli olamıyor. Nüfusun çok az bir kısmı emekli olabilmiş ve ödenekleri de sürekli kesintiye uğruyor. Bunun sonucunda Türkiye'de 400 bin dolar değerinde bir konut alan Pakistanlı, kendisini, eşini ve 18 yaşını geçmemiş bütün çocuklarını Türkiye vatandaşı yapabiliyor. Tabii ki bu imkanlardan faydalanmak isteyen Pakistanlılar da oradaki mallarını satarak Türkiye'den konut alıyorlar. Umarım Türkiye'deki ev fiyatlarının artış sebebini anlamışsınızdır. Aslında Malta gibi ülkelerde vatandaşlık satışı yapıyor, ancak hem çok daha pahalı hem de her bir kişi için ayrı ayrı ödeme yapmanız gerekiyor. Artık hızla Türkiye vatandaşlığına geçen, yani komşularımız olacak olan Pakistan halkını tanımanızı istedim. Umarım videoyu beğenir ve kanalıma abone olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.